Herkese selamlar. Bugün Almanya'nın Aschaffenburg şehrine geldim. Aslında buraya gezi için gelmemiştim. Gündüz vakti iş nedeniyle bir toplantım vardı. Şöyle bir akşam turuna çıkayım dedim. Daha önce hiç gelmediğim bir şehir. O yüzden kısa bir gezi videosu veya tanıtım videosu gibi bir video yapayım dedim. Daha önceki videolar gibi uzun olmayacak ama yine de elimden geldiğince göstereyim. Burası Bayern, yani Bavyera eyaletinde ama Frankfurt'a çok yakın. Galiba arabayla 20-30 dakikada Frankfurt'a varılabiliyor. Nüfusu da 70.000 civarı diye okudum. Özellikle bu Main Nehri'nin çevresinde çok fazla şehir var. Şimdi burada bir Johannesburg Kalesi ünlü sanırım. Oraya bir göstereyim, gideyim. Daha önce hiç gitmediğim için bilmiyorum. Şu ileride şehir merkezinde bir kilise var. Oradan sonra da ya da kafama göre gezin bilmediğim bir yer olduğu için şurada bir kilise var. Şehrin simgesi. Daha doğrusu şehrin ikonik kiliselerinden bir tanesi. İsmi Alexander Peter Bazilika mı, öyle bir şey bilmiyorum. Şimdi Aralık ayındayız, o yüzden Noel Pazarı da kurulmuş. Oraya da gidelim. Küçük bir Noel Pazarı var. Şurada şöyle bir meydan var. Ne olduğuna bir bakayım. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ortada bir şey var. Metalden saat sanırım. Güneş saati. Keşke gündüz gelebilseydim, gösterirdim bu çizgileri yerde. Sanırım güneşin hareketine göre saati gösteren şekiller var. Evet, arkamda gördüğünüz bu kilisenin adı Alexander ve Peter Kilisesi'ymiş. Sanırım bu şehrin en ikonik ya da en büyük kilisesi bu. Şöyle etrafında bir tur atayım, sonra Noel Pazarı'na doğru gideyim. Yanında hemen bir müze var. Stills Museum diyor. Şu merdivenlerden yukarıya doğru bir çıkalım. ...1821'de... Yok, 957 yılında kurulmuş. 1821'de herhalde tekrardan restore edilmiş. Bayağı eski duruyor şeyler. Şu motifler. Roma alfabesi yazıyor üstünde. İçeri giriliyor mu acaba? Yok, kapalı. Gündüz vakti hepsine giriliyor da akşam kilitliyorlar demek ki. Burada da yine diğer kiliselerdeki gibi yanık izleri, motifleri var belki. Savaşta hasar görmüştür. Şu an saat 5.30. Yazın saat 8.30-9'a kadar güneş batmıyordu. Şimdi tam tersi, saat 4'ü çeyrek geçe falan güneş batıyor. Noel Pazarı'na yaklaştık. Şu ışıklı yer Noel Pazarı. Kalabalık görünüyor. Yani yine bir eleştiri yapacağım ama başka bir aktivite aslında yok. Burada toplanıp bir şey yiyorlar, içiyorlar. Yenilen şeyler de sağlıklı mı bilmiyorum, böyle kızartma ağırlıklı. Ama içiyorlar. Glühwein, sıcak şarap. Onu çok seviyorlar. Şurası da buranın simgesi olan Johannesburg Kalesi'ymiş. Orada restorasyonda gibi. Ön tarafına da gideriz. Onun tam karşısında da Main Nehri var. Evet, 22 Kasım'dan 22 Aralık'a kadar açıkmış. Birazcık video çekmek hoşuma gitmiyor buralarda. Çok böyle insanlar dik dik bakıyorlar. Böyle elinde kamerayla gezen birini görünce. Alışık değiller. Bunların işte Datenschutz, kişisel verileri koruma falan saçma şeyleri var. Hızlıca buraya da gezip kalenin oraya gidelim. Aschaffenburg Weihnachtsmarkt'a giriş yapıyoruz. Çok kalabalık. Her zamanki festival ya da Weihnacht pazarları gibi. Böyle bir tur atıp bir sonraki yere bakalım. Hemen solda fırında et pişiren bir yer var. Kötü kokuyor. Muhtemelen domuz eti. Burada da kahve ve içecek satan bir stand var. Burası neymiş? Herzenhaus. Mum evi, mum satıyor. Evet, Glühwein, yani sıcak şarabı olmazsa olmaz buranın. 4 Euro'dan başlıyor küçük bir kadehi. Buraya da bakın, tekrar ara sokaklarına gireyim. Burası da öbür giriş yani. Bunun altında da herhalde bar tarzı bir yer var. Evet, içecek satılıyor. Weihnacht piramide diyor. Şimdi bir içeriye
doğru bir gireyim. Her sokağını bir kere daha gezeyim. Hemen şu karşıda Glühwein sıcak şarap satılıyor. Karşıdaki yer Bratwurst. Bratwurst domuz sanırım ama Rindwurst da yazmış. Yani dana etinden, sığır etinden yapılan da var. Ama karışık pişiriyorlar muhtemelen. O yüzden denemek istemiyorum. Ayrıca kızartma, patates kızartması da var. Hemen onun yanındaki yer Langos. Langos da bizim Peksimet'e benziyor. Burası balıkçı. Burada bir sahne var. Buraya da böyle küçük bir köy evi figürü kurmuşlar. Çiftlik evi. Yani böyle festivallerinde olmazsa olmazı mutlaka çocuk oyun alanları, çocuk parkları. Ve erişkinler de biniyor. Burada da Apfelmus yan satıyorlar. Onun yanında. Şurada ahşap el yapımı ürünler satan biri var. Parkın devamı. Küçük bir Luna Park gibi bir şey kurulmuş. Şurada ahşap el yapımı ürünler var. Ya çoğunu gördüğünüz gibi yeme içme ağırlıklı. İşte tekrardan Glühwein, Flammkuchen. Şurada falafel satıyorlar. Falafel Arap kültürüne ait. Yemek yanlış bilmiyorsam. Tekrardan bir ahşap el işi dükkanı. Burası da şekerleme. Waffle filan yapıyor galiba. Burası da yün ürünlerini yani kışlık ürünleri satıyor. Yastık, atkı, bere, tüylü şeyler. 39 euro şu patikler. 40 euro, 39.90. Burada şekerlemeci. Bir orta sıra kaldı gezmediğim. Oraya da bakalım. Yine şekerlemeler. Burada yani böyle ışıklı şeyler, süsler satıyor. Burada bir şans oyunu yeri var. Burada böyle küçük takılar vesaire el yapımı şeyler satılıyor muhtemelen. Burada sosisçi. Sosis satıyor. Kışlık ürünler, bere. Ya aslında yapacak hiçbir şey yok. Benim görüşüm öyle. Yine bir şekerci. Neymiş? Nutella, waffle filan satıyor. Burada takıcı var. Burada da küçük oyuncaklar satılıyor. Şuradan çıkalım. Bu kadardı. Yani herkesin kültürü farklı. Bir şey diyemem ama böyle yerler bana göre değil. Yani çünkü hiçbir şey yok bence. Hemen buranın yanında Ioannis Sarayı var. Tarihini bilmiyorum. Şu arka tarafı restorasyonda. Burası da diğer yüzü, restorasyonda olan yüzü. Ya şu karşıda ışıklı bir yer var. Oraya bir bakayım neymiş. Şu karşıda siz görüyor musunuz bilmiyorum. Main Nehri var. Onun öbür tarafında şu mavi ışıklı bir şey var. Bir oraya gideyim ne varmış. Nehir kenarına geldim ama çok ıssız, hiç kimse yok. Yağmur da başladı. Şöyle göstereyim. Hemen Main Nehri'nin kenarında böyle bir yol var ama çok ıssız, hemen Ioannis Şulusu'nun altında. Şuradan tekrar yukarıya çıkıp şehir merkezine gideyim. Burada hiçbir şey yok. Şu karşıdaki ışıklı yeri de merak ediyorum ama yağmur da başladı. O yüzden sonra belki yarın akşam da buradayım. Belki yarın giderim. Zaten çok da başka gezecek bir şey kalmadı. Şehrin böyle ıssız bir yerinde de değilim. Burası şehrin merkezi sayılacak bir yer. İnsan yok. Yani şurada kafeler, restoranlar var. Bomboş. Ama yine de ön yargılı olmak istemiyorum. Ben bir akşamda bir şehri tanıyamam. İlk kez geldiğim bir şehri hiç araştırmadan öyle spontan dolaşıyorum. Az önceki caddeler ıssızdı bak. Şu cadde daha canlı gibi. Bilmiyorum. Şimdi oraya da. Herstallstraße var şu karşıda. Burası daha iyi, canlı duruyor. Açık yerler var. Sanırım en canlı caddesi bura diyebiliriz. En azından bir hayat belirtisi olan bir cadde buldum. Yarın çekim yapabilir miyim bilmiyorum. Bitti yani. Başka da bir şey yok. Şimdi otele dönünce bir araştırayım. Ekstra bir şey varsa gösterecek. Yarın akşam da onu gösteririm. Evet, şu an Aschaffenburg'da ikinci akşamım. Bugün de bir video çekim dedim gitmeden önce. Bu sefer şu an üstünden geçtiğim Main Nehri'nin karşı tarafına bir bakacağım ne var diye. Şu gün göstermiştim, ışıklı panayır gibi bir yer vardı. Bir oraya bakacağım. Şu an tam arkamda Johannesburg Şilosu var. Daha ışıkları yanmamış ama şu karşıda böyle beyaz çadır gibi bir yer var. Orası normalde Halk Festivali'nin yapıldığı yermiş. Orada herhalde böyle Luna Park tarzı bir şey var. Daha aktif olarak çalışmaya başlamamış gibi görünüyor.
Yine şu karşı kıyıya inip sarayın karşıdan da görüntüsünü çekip. Yalnız şöyle söyleyeyim. Dün akşamki o indiğim hemen şu sarayın altındaki nehir kenarındaki yol da burası da acayip çamurlu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani yürüyüş yapılacak gibi değil. Yani çok küçük bir şehir de değil ama niyeyse biraz bakımsız buldum. Arkadaşlar burası her yıl yeni yıla yani Noel'e yakın her yıl kurulan bir sirk gösteri merkezi gibi bir yermiş. Bugün ışık yok çünkü bugün şov yokmuş. Keşke dün bir baksaydım ama dün de geç gördüm burayı. Ama teması sirk, ışık, lazer şovu ve komedi şovu ağırlıklı bir yermiş. Adı da Da Capo. Girişe baktım, biletler 15 euro diyor ama bugün yok. Evet bakın maalesef. Oh, köpek geldi, korktum, ödüm patlattı. Şurayı gösterecektim. Köpek birden üstüme koştu. Oyun oynuyormuş meğerse. Ya bakın bundan bahsediyorum. Şuranın çamuruna bakın. Karşı manzarası iyi ama şura berbat durumda. Belki geçici bir şeydir ama hoş bulmadım yani. Çok bakımsız buldum. Videoyu kapatmadan önce Johannesburg Kalesi'ni de kısaca anlatayım. Burası 1605 ile 1614 yılları arasında Mainz Başpiskoposu Johann Schweikart von Kramberg tarafından yapılmış bir Rönesans sarayıymış. O dönem burası Mainz Başpiskoposlarının ikinci konaklama yeri gibi bir şeymiş. Ama 2. Dünya Savaşı'nda ağır hasar görmüş. İçi neredeyse tamamen yanmış, yok olmuş. Tekrar restore edilmiş. Bunun içinde sanat galerileri ve müzeler var. Bu akşam başka gezecek bir yer bulamadım. Kalenin karşısında videoyu bitirmek istiyorum. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.